Vikingler, savaşçı, kaşif, denizci bir halk. Onları düşündüğümüzde aklımıza genellikle boynuzlu miğferler ve uzun tekneler gelir. Ama bu imajın arkasında çok daha büyük bir sır saklı. Pusulanın icadından yüzyıllar önce bu cesur denizciler açık okyanuslarda Kuzey Atlantik'in en yoğun sislerinin ve en kapalı havasının ortasında yollarını nasıl buluyorlardı? Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinden tam 500 yıl önce Grönland ve hatta Kuzey Amerika'ya ayak basmayı nasıl başardılar? Bu sorular tarihçileri ve bilim insanlarını yıllardır meşgul etti. Cevap ise eski Viking destanlarında yani sagalarda gizliydi. Güneş taşı ya da kendi dilleriyle Solarstein, yüzyıllar boyunca bir masal, bir efsane olarak kabul edilen bu güneş taşı Viking denizcilerinin en büyük sırrıydı. Destanlara göre en bulutlu günlerde bile güneşin yerini gösterebilen sihirli bir kristaldi. Peki bu sadece bir efsane miydi yoksa Vikinglerin bizim yeni anlamaya başladığımız kayıp bir teknolojisi mi vardı? Gelin bu inanılmaz gizemin perdelerini birlikte aralayalım ve bilimin bir efsaneyi nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü görelim. Hikayemiz İzlandalı bir kral olan Aziz Olaf'ın destanında başlıyor. Sagaya göre yoğun kar yağışının olduğu kapalı bir günde Kral Olaf adamlarına güneşin gökyüzündeki konumunu tahmin etmelerini söyler. Herkes farklı bir cevap verir. İşte o anda kral bir güneş taşı çıkarır, havaya kaldırır ve güneşin nerede olduğunu kimsenin şüphe duymayacağı bir kesinlikle gösterir. Bu anlatı yüzyıllar boyunca romantik bir abartı olarak görüldü. Sonuçta bir taş parçası bulutların arkasındaki güneşi nasıl gösterebilirdi ki? Bu fikir modern bilimin mantığına aykırı görünüyordu. Ancak bazen efsaneler unutulmuş gerçekleri barındırır. 1967 yılında Danimarkalı bir arkeolog olan Thorkild Ramskov bu efsanenin peşine düşmeye karar verdi. Ramskov, güneş taşının aslında sihirli olmadığını, aksine özel bir optik özelliğe sahip bir kristal olabileceğini öne sürdü. Aklındaki kristal ise İzlanda kalsitiydi. Bu kristal çift kırılma adı verilen büyüleyici bir özelliğe sahiptir. Yani üzerine düşen ışığı ikiye ayırır. Bu kristalden baktığınızda her şeyi çift görmenizin sebebi de budur. Peki bu özellik bir denizciye nasıl yardımcı olabilir? İşte işin dehası da burada yatıyor. Güneş ışığı atmosferden geçerken polarize olur, yani belirli bir yönde titreşir. Bizim gözlerimiz bu polarizasyonu algılayamaz, ancak İzlanda kalsiti gibi kristaller algılayabilir. Viking denizcisinin yapması gereken tek şey bu taşı gökyüzüne doğru tutup kristalin içinden geçen iki görüntünün parlaklığı eşitlenene kadar döndürmekti. Görüntüler eşitlendiği an taş doğrudan polarize ışığın kaynağına, yani bulutların arkasında saklanan güneşe işaret ediyordu. Bu yöntemle güneş ufuk çizgisinin altına inse bile gökyüzündeki ışık parıltısını kullanarak yönlerini %100'e yakın bir doğrulukla tespit edebiliyorlardı. Bu teori yıllarca sadece bir teori olarak kaldı. Çünkü hiçbir arkeolojik kazıda bir Viking gemisi battığında işte bu bir güneş taşıdır diyebileceğimiz kesin bir kanıt bulunamamıştı. Ta ki 2013 yılına kadar. İngiliz kanalında 16. yüzyıldan kalma bir İngiliz savaş gemisi batığında diğer navigasyon aletlerinin yanında bir İzlanda kalsiti kristali bulundu. Bu gemi bir Viking gemisi değildi, evet. Ama bu bulgu pusulanın yaygınlaştığı dönemlerde bile denizcilerin bu eski tekniği yedek bir yöntem olarak kullanmaya devam ettiğini gösteren ilk somut kanıttı. Yani efsane yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyordu. Bilim insanları bu keşfin ardından durmadı. Fransa'daki Rennes Üniversitesi'nden bir ekip bu kristalin performansını modern bilimsel testlerle ölçtü. Yaptıkları deneyler İzlanda kalsitinin gerçekten de kapalı havalarda güneşin konumunu birkaç derecelik şaşma payıyla tespit edebildiğini kanıtladı. Vikinglerin ihtiyacı olan da tam olarak buydu. Okyanusun ortasında bir sonraki kara parçasını bulana kadar rotada kalmalarını sağlayacak kadar hassas bir yöntem. Güneş taşı, bize antik çağ insanlarının doğayı ve fiziğin temel prensiplerini ne kadar derinlemesine anladığını gösteren muhteşem bir örnek. Tıpkı eski Yunanlıların gök cisimlerinin hareketlerini hesaplamak için yaptığı Antikütera mekanizması gibi güneş taşı da ilkel olarak yaftaladığımız medeniyetlerin aslında ne kadar sofistike bilgilere sahip olduğunu kanıtlıyor. Onlar doğanın dilini okuyabiliyor, bizim bugün karmaşık aletlerle yapabildiğimiz şeyleri basit ama dahiyane yöntemlerle çözebiliyorlardı.
Düşünsenize, bir Viking denizcisi okyanusun ortasında dalgalarla ve fırtınalarla boğuşurken elindeki basit bir kristal parçasına bakarak kıtalar aşıyordu. Bu sadece bir navigasyon tekniği değil, aynı zamanda insan zekasının, gözlemin ve doğayla kurulan derin bağın bir zaferidir. Vikingler pusulaları olmadan kaybolmadılar. Çünkü onların pusulası gökyüzünün kendisi ve onu okumalarını sağlayan sihirli sandığımız ama aslında tamamen bilimsel olan taşlarıydı. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Geçmişe baktığımızda efsanelerin ve mitlerin içinde keşfedilmeyi bekleyen daha nice kayıp teknoloji ve unutulmuş bilgi olabilir. Belki de atalarımız bizim sandığımızdan çok daha bilgeydi. Güneş taşı bu bilgeliğin sadece küçük bir pırıltısı. Kim bilir eski metinlerin ve arkeolojik kalıntıların derinliklerinde daha ne gibi sırlar yatıyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Vikinglerin güneş taşı gibi tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış başka hangi kayıp teknolojiler olabilir? Belki de efsanelerde anlatılan devasa yapılar, inanılmaz silahlar ya da şifa yöntemleri güneş taşı gibi bilimsel bir temele dayanıyordur. Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşın, bu büyüleyici konuyu birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tarihin başka bir gizemli kapısını aralamak üzere. Hoşça kalın.